Bu olayın ürkütücü bir geçmişi yok. Bu şeyi tuhaf bir garajdan da satın almadım. Tarikat üyesi ya da herhangi bir şey olarak ikili oynayan yabancılaşmış bir akrabadan hediye olarak da almadım. Televizyonu normal bir mağazadan satın aldım. Tanrı aşkına, sıradan herhangi bir şey gibi öylece rafta duruyordu. Ayrıca ucuzdu. Görünüşüyle ilgili hiçbir şey bu şeyin gerçekte ne olduğu hakkında en ufak bir bilgi vermiyordu. Benim yeni televizyonum var olmaması gereken programları ve gösterileri gösteriyordu. En azından normal bir televizyonda daha önce görmediğim şeyleri. Öğleden sonra onu eve getirdiğimde onunla boş boş zamanlar harcadım. Yeni elektronik eşyalar alınca onlarla uğraşan biri gibi. Kablolarına bağlamak, ayarlarıyla oynamak ve emin olmak gibi. Ama gözüme takılan bir şey vardı. Hani her televizyonun sahip olduğu source yani kaynak menüsü, AUX, USB, HDMI 1, HDMI gibi tüm bu şeylerin listelendiği bir yer vardı. Televizyon tüm bu şeylere sahipti. Ama ek olarak daha önce hiç duymadığım ve görmediğim fazladan bir kaynak daha vardı. Bu kaynakta ne kullanma kılavuzundan bahsedilmiş ne de internette bununla alakalı bir şey paylaşılmıştı. Bu kaynak için verilmiş bir isim bile yoktu. Televizyondaki menü basitçe 5i olarak adlandırılmıştı. 5i seçeneğinde ilk tıkladığımda beni normal televizyon yayını gibi görünen bir şeye götürdü. Ama bu normal bir televizyon yayını değildi. Evet, kanallar vardı. TNT, TLC ve bunlar gibi şeylerden bahsetmiyorum. 5i kanallarında yayınlanan hiçbir şeyin normal televizyonda izin verileceğini zannetmiyorum. Açıklamama izin verin. Kanal 32. 5i'ya basar basmaz bir tür aile komedisi yayınlayan Kanal 32 açıldı. Kanalı açık bırakarak belki üretici hatasıdır veya onun gibi bir şeydir diye anlamaya çalışarak bir taraftan da Google'da bu kanallar hakkında araştırma yapmaya başladım. Telefonuma dalmış okumaya odaklanmıştım ki birdenbire dikkatimi tekrar televizyona vermemi sağlayan bir şey duydum. Hangi cehennemdeydin? Yayınlanan komedi programında bir baba gecenin bir vakti gizlice mutfağa girmiş bir genç çocuğu azarlıyordu. Çocuğun üstü biraz dağınık görünüyordu. Büyük olasılıkla bir partiden gelmişti. Babası ona soruyu sorduğunda programı izleyen stüdyodaki izleyiciler güldü. "Ben," diye başladı çocuk. Ama babası onun sözünü kesti. "Tüm gece boyunca seni bekledim. Hangi cehennemdeydin?" Stüdyodaki izleyiciler tekrar güldü. Bu ne böyle? Telefonumu bıraktım ve kendi kendime bu ne biçim bir gösteri diye düşündüm. Uzun ve sakallı olan baba çocuğa doğru bir adım attı. Gözleri kocamandı ve bakışları bir delininki gibiydi. Çocuk içgüdüsel olarak geri bir adım attı. Tepkiler bir rol olmayacak kadar gerçekçiydi. "Bir parti, baba." "Bir partide miydin?" "Evet baba, ben," dedi. Ama o sırada uzun adam güçlü bir ses çıkartacak kadar kuvvetli bir şekilde çocuğun yüzüne tokat attı. Çocuk acı içinde bağırdı ve mutfağın zeminine düştü. Baba öfkeli bir şekilde çocuğun üzerine yürüdü ve üçüncü kez stüdyodaki izleyiciler tekrar güldü. Çocuk yerde "Üzgünüm," diye inledi. "Lütfen, dur. Üzgünüm." Ama adam çocuğu inatla tekmelemeye devam ediyordu. Sırtı kameraya dönüktü. Program o an neşe dolu bir şarkıyla başka bir sahneye geçti. Sanki tiyatro programını anımsatıyordu. Şimdi bir oturma odasındaydık. Önceki sahneden olan çocuk kanlı ve yaralı bir şekilde kanepede oturuyordu. Genç bir kız, muhtemelen çocuğun kız kardeşi de onun yanında oturuyordu. "Biliyorsun, bu şekilde gizlice evden gidemezsin," diyordu. "Babam sinirleniyor. Sen böyle yapınca." "Çok acıyor," dedi çocuk. Çocuğun yaralı gözlerinden gözyaşları yanaklarına damlıyordu. Stüdyo izleyicileri bu duruma çok gülmüş ve durumu alkışlamışlardı. "Ben ne izliyorum lan? Bu programdaki her şey bir komedi gösterisi olması gerektiği gibiydi ama olanlar çok daha korkunçtu." O an böyle bir şey yayınlayabilmek için nasıl izin aldıklarını merak ediyordum. Huzursuz hissetmeme rağmen programı epey merak ediyordum. Kanepeme oturdum ve bu korkunç gösterinin bir bölümünü sonuna kadar izledim. Bölümün bitmesine yaklaşık 5 dakika kala
artık her şey babalarından kaçabilmeyi dilediklerini itiraf eden ve ağlayan iki kardeşten oluşuyordu. İki karakterden gelen hüzünlü itiraflar ve hıçkırıklı ağlayış stüdyo izleyicisini gülme ve alkışlamalarıyla devam ediyordu. Bu zavallı çocukların perişanlığı gördükleri en komik şeymiş gibiydi. Bitiş ekranı oynamaya başladığında jenerik müziği çaldı. Sanki kendini istismar eden bir aile değil de tehlikeli şeylerden zevk alan bir aileyi anlatıyorcasına enerji dolu ve mutlu bir müzikti bu. Az önce ne izlediğimi anlamak için oradan 1 veya 2 dakika boyunca öylece oturdum. Bu şeyler kötü hissetmeme neden olmuştu. Diğer bölüm yayınlanmaya başlamadan alışveriş yayınına benzeyen bir programın yayınlandığı başka bir kanala geçtim. Kanal 61. Kameraya ışıl ışıl gülümseyen beyaz saçlı bir kadın vardı. Ekranımda kapitalizmin küçük mükemmel bir portresini çizerek ekranın altına ve üstüne telefon numaralarını gösteren grafikler ve fiyatlar belirledi. Karım bunun gibi bütün yayınları genellikle gücümüzün yetmeyeceği takılara hayran olarak izlerdi. Ama bu tamamen farklı bir şeydi. Hem de kötü bir şekilde farklı. Bunun gibi bazı yayınlarda kıyafet veya aksesuar satarlar. Ürünlerin üzerinde deneyip görmesi için ise manken kullanılır. Bu kanalda da aynısı yapılıyordu. Ama bir kolye takmak ya da bir elbise giymek yerine bu manken boynundan inanılmaz sıkı sarılmış bir deri tasma takıyordu. Yaşlı konuşmacı bayan tasmanın ucunu tuttu. "Burada gördüğünüz gibi," diyordu kadın. "Tasma boynun etrafında güçlüdür. Sahip olduğunuz şeyin doğrudan itaatini sağlar. Sonuçta hiçbir şey parçalanmış bir boğaz kadar ikna edici değildir." Kadın bu laftan sonra kıkırdadı. "Görüyorum ki Wisconsin'den Emily isimli bir alıcımız var," diye devam etti. "Çok hızlı bir telefon efendim. Yeni öldürücü tasmamızın tadını çıkarmanızı umuyorum." Bir kadın hoparlörden konuştu. "Teşekkürler Amy. Tasmaya bayıldım ve onu denemek için sabırsızlanıyorum." "Duyduğuma sevindim tatlım. Şimdi bu akşam için özel fırsatımıza geçelim." Adının Amy olduğunu öğrendiğim o yaşlı kadın sağa doğru yürüdü ve kamera kadını takip etmek için yeni ürüne doğru yöneldi. Kamera yere zincirlenmiş ve yüzüne bağlanmış metal bir blok ile ağzı tıkanmış genç bir kadını gösterdi. 20'li yaşlardaydı. Gözleri korkudan büyümüş, bağırmak istemesine rağmen ağzındaki tıkaç yüzünden sadece iniltiler çıkartan bir kız. Hoş bir kız gibi görünüyordu ama yüzünü anlatması imkansız derece kötü ve merhametsizce davranılmıştı. "Sıradaki teklifimiz tek seferlik olacak. Aldığınız tek şey bu seferliğinin ürünü olmayacak." Amy zincirlenmiş kızın saçını okşadı. "Çeşitli renk ve desenlerde dilediğiniz gibi seçeceğiniz modellerin yanında bu gördüğünüz mankeni de size göndereceğiz. Şimdi arayın ve inanılmaz fırsattan yararlanın." Sonra ekranda bir numara belirdi. Ama bu numara rakamların aksine daha önce hiç görmediğim sembollerden oluşuyordu. Amy aniden haykırdı. "Wow, bu hızlıydı. Arayan Ted, Brooklyn'den. Tebrikler Ted. Umarız yeni ürünü beğenirsin." Telefon hattında düşük ışırtılı bir ses vardı. O eski kız arkadaşıma benziyordu. Yani onunla biraz eğlenebileceğimi düşündüm. O sıra siyah elbiseler içerisindeki maske takmış iki adam kameranın açısına girdi. Kadının zincirlerini söktü ve kadını sürükleyerek ekrandan çıkardılar. Ağzındaki şeye rağmen kadın o kadar yüksek sesle çığlık atıyordu ki sanki yanınızdaymış gibiydi. Direndi, denedi. Ancak adamlardan kaçamadı. Artık yeteri kadar rahatsız olmuştum. Elimi kumandaya uzattım ve kanalı değiştirdim. Bunu yaparken elimin titrediğini fark etmiştim. Bu defa karşımda bir fitness programı için yapılmış bir reklam vardı. Pure Motive adında bir egzersiz programını satın almış bir kadın önce ve sonrası resimlerini gösteriyordu. Kadın öncesinde oldukça kiloluydu ancak bir ay içerisinde yaklaşık 80 kilo zayıflamıştı. Resimdeki kadın röportaj için kameraya konuşuyordu. "Bu işe yarayan tek yöntem. Eğer hızlı bir şekilde zayıflamak istiyorsanız bu tam size göre." Ekranda şimdi yine aynı kadın vardı. Bir koşu bandında koşuyordu. Yüzü pancar kırmızısı bir hal almıştı. Kadının hemen arkasında ise haydut görünümlü bir adam
Elinde pompalı tüfeği kadını sırtına dayamış bir şekilde duruyordu. Adam ağzındaki sigarası ile gözlerini ayırmadan doğrudan ve sürekli kadına bakıyordu. Sanki her an tetiği çekecekmiş gibi. Daha sonra başka bir önce ve sonra resmi ekrana geldi. Bu defa fotoğraftaki kişi obez bir erkekti. Ağır dumbbell'larla squat yapmaya çalışırken zorlandığı görüntüler ekrana geldi. Bir başka ürkütücü görünümlü adam obez adamın hemen arkasında durmuş ve zavallı adama bir silah doğrultmuştu. Bu işe yarayan tek yöntem, dedi adam mutlu görünmeye çalışarak. Sesi zayıftı. Daha korkunç kayıtların olduğu bir montaj geldi. Egzersiz yapan kadın ve arkasında sürekli hırlayan vahşi köpeklerle bekleyen bir aşk adam. Tüfekli adamlar etrafında dolaşırken zıplama antrenmanları yapan bir grup insan. Ve son olarak inanılmaz derecede kilolu bir adamın şınav çekmeye çalıştığını görüyordunuz. Epey zorlanıyor gibiydi ve birdenbire ağlamaya başladı. Bir ses o an aniden araya girdi. Motivede, tembelliğe yer yok. Kilolu adam yer çekimine karşı koyamadı ve şınav çekmeyi bırakarak yüzüstü yere düştü. Düştüğü gibi korkuyla bağırmaya başladı. Hayır, hayır lütfen. 4 adam kamera açısına girdi ve yerdeki adamı sertçe tekmelemeye başladılar. Adamı tekmelerini izlerken 30 saniye geçmesine rağmen sanki 30 yıl geçmiş gibiydi. Ağzından kan püskürtüp dişleri dökülene kadar kilolu adamı tekmelemeye devam ettiler. Sonrasında tekmeleyen adamlardan biri kameranın görüş açısından çıktı ve büyük, keskin görünümlü bir palayla geri döndü. Hayır demeye devam ediyordu kilolu adam. Palalı adam elindeki o keskin aleti bir ortaçağ cellatı gibi kaldırdı. Daha sonra adamın başına sertçe indirdi. Pala hedefine ulaştığı an kanalı değiştirdim. Bu kanal hiç duymadığım bir restoranda satılan yeni bir hamburger reklamı yayınlıyordu. Hamburgerlerin insanlardan, özellikle insan uzuvlarından yapılmış olduğu kısa bir süre içerisinde anlayabilmiştim. Tatlı niyetine ise büyük kaseler içerisinde insan kulakları veriyorlardı. Kanalı değiştirdiğimde reklamda oynayan 2 oyuncu da kaselerin iştahla bakıp kaşıklarını daldırmaya başlamışlardı. Tüm olanlardan korkunç bir şekilde rahatsız olmama rağmen kanalları değiştirmeye devam ettim. İçimdeki o merak artmıştı. Bir parçam televizyonun yayınlandığı bu şeylerin gerçek olma ihtimalinin sıfır olduğunu düşünüyordu. Ama başka bir parçam ise onun doğru olduğundan emindi. Ve eğer bu durum bu şekilde ise o zaman yaşadığım şey tam anlamıyla imkansızı tecrübe etmekti. Biraz düşündükten sonra yine de devamını görmek istedim. Kanal 9 bir rock konseri yayınlanıyordu. Solist bağırarak hazır mısınız diye sormuştu. Sonrasında ise cebinden büyük bir sustalı bıçak çıkardı. Bir dokunuş ile bıçak sapından dışarı fırladı. Solist bıçağı yüzüne saplamaya başladı. Hem de tekrar ve tekrar. Kalabalığın hepsi aynısını yapıyordu. Bazıları bıçakla, bazıları ise cam kırıklarıyla. Fakat tuhaf olan herkes zevk alıyormuş gibiydi. Kanal 88 mancını kullanarak bir tuğla duvara doğru dehşete düşmüş insanları hızla fırlatan bir oyun programı vardı. Dehşet vericiydi. Kanalı hızlı bir şekilde değiştirdim. Kanal 202. 202'yi de olabildiğince çabuk geçtim. Çünkü beni çok kötü bir şekilde korkutmuştu. Odanın ortasında oturan genç bir kadın vardı. Etrafındaki duvarlar boştu. Kadın boş gözlerle kameraya bakıyordu. Ama sanki kameraya değil de doğrudan ruhuma bakıyor gibiydi. Bakışları o kadar boştu ki kendimi inanılmaz derecede rahatsız hissetmiştim. Kanal 76. Bu kanalda bir yaban hayatı belgeseli yayınlanıyordu. Ancak gösterilen canlıların hiçbiri bu gezegenden değildi. Uzun boylu, köpek görünümlü yaratıklar araba büyüklüğünde bir sümüklü böceğe saldırıyorlardı. Sümüklü böcek ise kendisine saldıran bu yaratıklara çaresizce karşı koymaya çalışıyordu. Belgeseli seslendiren adam tam o sırada "Gördüğünüz gibi işe yaramaz yaratık için bir umut yok" demişti. Sonrasında ise sesi korkunç yaratıkların sesi tarafından kesildi. Bu ses sinirlerimi çok bozmuştu. Kanalı hemen değiştirdim. Kanal 132 başka bir reklam.
Bu reklam kelimenin tam anlamıyla sadece çikolata kaplı insan dışkısı olan bir ürün içinde. Bir oyuncunun neşeyle bir ısırık aldığı ve yediği şeyin tadını çıkartıyormuş gibi mutlu bir şekilde iç çektiğini izlediğimde kusmak için banyoya koşmak zorunda kaldım. Tuvalete doğru çömelmiş, bir taraftan küfür ediyor, bir taraftan kusuyordum. Aniden televizyondan gelen bir ses duydum. Klozetten kafamı kaldırıp baktım. "Hey, hey" diye bağırmaya devam etti. Ses tanıdık gibiydi. "Hey." Ses çok kötü bir şekilde titriyordu. Cesaretimi topladım ve televizyonda ne olduğunu görebilmek için banyodan çıktım. Reklam bitmişti. Kumandaya dokunmadığıma emindim. Ama televizyon şu an Kanal 345'i gösteriyordu. Bu özel programın tek bir oyuncusu vardı. Ben. Ya da en azından bana neredeyse imkansız diyebileceğim derecede benzeyen korkunç bir kopyam. Kopyam Kanal 202'de korkunç kadınla aynı odadaydı. O kadın gitmiş ve kopyam kadının bana doğru baktığı sandalyede oturuyordu. Kopyam da aynı şekilde ekrana bakıyordu ama farklı olarak kopyamı alıyordu. Kucağında ucunda dikenler olan siyah bir şey vardı. Bana yardım et diyordu. O siyah şeyi yüzüne kadar getirdi ve iki eliyle tuttu. Sonrasında "Lütfen bana yardım et" dedi tekrardan. Ağzını açtı ve o şeyi ağzına soktu. Keskin dikenler kopyamın dudaklarını kesmişti ve yüzündeki ifadeden ağzının içinde paramparça olduğunu anlayabiliyordum. Çenesine kanlar dökülüyordu. Kanal kendi başına bir kez daha değişti. Kanal 5I. Aniden karşıma dönen renklerden oluşan bir yayın geldi. Kırmızı, mavi, yeşiller. Ekran o kadar parlaktı ki başka bir yere bakamıyordum. Hiçbir şey hissetmiyordum. Vücudum sanki erimiş de dönen renk bulutlarından biri haline gelmiş gibiydi. Tek tek renkler soldu. Sonrasında Kanal 202 ve 303'te gördüğüm o oda tekrar geldi karşıma. Kopyam hala orada oturuyordu. Yüzünden akan kanları görebiliyordum. Ama bu sefer kopyam yalnız değildi. Ruhuma bakıyormuş gibi hissettiğim kadın da oradaydı. Düzinelerce parça parça olmuş erkek, kadın ve çocukla birlikte. "Bizimle izle." Ekrandaki insanlar sanki bir vaazın parçasıymış gibi hep bir ağızdan konuşmuşlardı. "Bizimle izle, bizimle izle." Renklerin verdiği o huzuru yerine korkuya bırakmıştı. Televizyona koştum ve güç kablosunu fişten çıkardım. Korkarak kanepeye oturdum. Oturma odamda saate baktığımda televizyonu ilk açtığımdan o yana 5 saati geçmişti. Şaşırmıştım. Bu programları bu kadar uzun zamandır izliyor olamazdım. 1 saattir burada oturuyordum. Sadece boş ekrana bakıyor ve düşünüyordum. Kabloyu geri taktım. Ancak televizyonu açmadım. Kumandayla oynayıp duruyordum. Peki, siz olsanız izlemeye devam eder miydiniz? Bu şeyin bana sunduğu programlar bir ekranda gördüğüm en korkunç şeylerdi. Ancak en sonunda çıkan o renkler yine bir ekranda gördüğüm en güzel şeyler olmuşlardı. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.